Merhaba, bugün başlangıç seviyesinden alarak geri geri kayma çalışacağım. Ayrıca önceki 2 hafta çalıştığım fren ve dönüş tekniklerini de geri geri kayarken deneyeceğim. Geri geri kayma farklı bir denge gerektiriyor. Öncelikle şunun farkına varmanızı istiyorum. Öne doğru kayarken başlangıç seviyede V itişler kullanmıştık ve bu V itişleri yaparken topuğunuza doğru bastığınıza dikkat edin. Öne doğru kayarken aslında ağırlığımızın çoğu topuğumuzda oluyor. Bir süre bu V itişi yaparken, hatta limonu da yaparken topuğunuzdan kendinizi ittiğinizi fark ederseniz bu geri geri kayma sırasında yaptığımız farklı dengeyi anlamanızı sağlayacak. Çünkü geri geri kayarken başlangıç seviyesinde yine V itişler kullanıyoruz ama bu sefer topuklarımız değil de parmak uçlarımız kapalı oluyor. Yani ters bir V ya da A olarak ayaklarımızı koyuyoruz ve ileri giderken yaptığımız gibi ayaklarımızı kaldırarak kendimizi itiyoruz. Burada yeri daha çok parmaklarınızla, ayağınızın ön kısmıyla ittiğinizi fark edeceksiniz. Bu gayet normal bir şey. Çünkü ağırlığımızı parmaklarımıza verdiğimiz zaman o parmak ucuna öne doğru değil yalnız yine vücudunuz dik olacak ama bakın parmak uçlarımdan kendimi ittiğimde geri geri gidiyorum. Bu farklı dengeyi anlamanız lazım. Burada da mesela öne giderken de kendimi daha çok topuklarımdan ittiğimi fark ediyorum. Özellikle limon yaparken topuklarımda ağırlığı. Yine geri geri yaparken de parmak uçlarımdan itiyorum kendimi. Bunu yaparken yalnız şuna dikkat edin. Ağırlığınızı çok öne verirseniz, yani vücudunuzu hani diyordum ya, korkuyorsanız, biraz düşecek gibi oluyorsanız düz kayarken işte biraz öne doğru eğilebilirsiniz. Bunu geri geri kayarken yaparsanız ağırlığınız daha çok parmak uçlarınıza gideceği için tekerleriniz kurtulabilir ve düşebilirsiniz. Öne düşmek ama her zaman daha iyidir geriye düşmekten. Çünkü siz geri geri kayarken ağırlığınızı geriye vermeye devam ederseniz, düz kaydığınız gibi topuğunuzdan kendinizi itmeye çalışırsanız, geri geri kayarsanız genellikle böyle oluyor. Şu şekilde elinizi, bileğinizi yere koyacağınız için bileklikleriniz mutlaka olsun ama bilekliklere de güvenmeyin. Ters bir düşüşte ne olacağı hiç belli olmaz. Şu şekilde geri düşüp bileğinizi yere vurduğunuz anda bir sakatlık yaşayabilirsiniz. Onun için ağırlığınızı kesinlikle geriye vermeyin. Öne verebilirsiniz. Dengenizi zaten sağlamakta zorlanacaksınız. Zaten en iyi şey öne doğru düşmek. Yani bu farklı bir denge gerektirdiği için nasıl ki patenimiz yokken bile geri geri yürümekte, hatta geri geri koşmakta zorlanıyorsak, geri geri paten kaymak da aslında paten başlı başına bir cambazlık işi gibi bir şey. Yani bunu şöyle düşün, mesela tek tekerlekli, işte tek oturma yeri olan bisikletler üzerinde cambazlar vardır ya da ip üstünde yürüyen cambazlar vardır. Aslında paten de biraz cambazlık işi. Onun için özellikle bunu geri geri yapmak da zor olduğu için bir süre sadece geri geri ve dengenizi sağlamaya çalışın. Biraz hızlandıktan sonra limon yapmaya çalışın. Limon yapmak da zor olacak bu arada. Geri geri. Bacaklarınızda farklı kasların çalıştığını, hiç ağrımayan yerlerin ağrımaya başladığını göreceksiniz. İster istemez ağırlığınızı öne doğru vereceksiniz, dengeniz bozulacak, düşer gibi olacaksınız. Onun için bunlara mutlaka çalışın. Yapmanız gereken bir diğer şey, biraz hızlanmaya başladıktan sonra yine öne kayarken yaptığımız gibi makas pozisyonuna geçmemiz lazım. Makas pozisyonunda da nasıl ki böyle öne doğru kayarken ağırlığımızı arka ayağımıza veriyorduk ya, hangi ayağımız arkadaysa ağırlığımızın çoğu arka ayağımızda oluyordu. Şimdi geri geri kayarken burada tabii bir farklılık olacak ama farklılık şu açıdan: aslında öndeki ayağımız gibi gelecek ama geri geriye gittiğimiz için arkadaki ayağımız bu olduğu için ağırlığımızın çoğunun bu ayakta olması gerekiyor. Makas pozisyonuna geçtiğinizde de ağırlığınızı yine bu arkada olan, kayma yönünün arkasında olan ayağınızda tuttuğunuzdan emin olun. Biraz işte hızlanmaya başladınız, limon yaptınız hızlı hızlı ve makas pozisyonuna geçmeye çalışın. Bunlar tabii ki çok zor olacak. Yani paten günlüklerimde bakarsanız, yani şu an bile geri geri iyi kayabildiğim söylenemez. Bunlara çalışmanız lazım. Şimdi dikkat ettiyseniz bir şeyi yapmadık ve yapmadığımız şey, düz giderken her şeyi görebiliyoruz. Peki geriye giderken ne yapacağız? Arkamızı göremiyoruz çünkü. Sadece kafamızı çevirirsek, buna da kendinizi alıştırın. Çünkü düz kayarken, özellikle insanların, araçların olduğu yerlerde kayıyorsanız
Şöyle arkadan işte bir bisikletli ya da bir scooter'lı birisi geliyor mu, bir araç geliyor mu diye bakmanız gerekecek arkanıza. Ama geri geri kayarken bu aslında yeterli olmayacak size. Çünkü tamam, geriyi görebiliyorsunuz. Arkanızı bir miktar, bayağı, hatta gözümüzün açısı geniş olduğu için neredeyse tamamını görebiliyoruz ama asıl önemli olan sizin yeri görmeniz, zemini görmeniz. İşte yerde bir çatlak var mı, bir bozukluk var mı, takılabileceğiniz bir şey var mı? Bunu görmeniz lazım. Onun için yapmanız gereken şey sadece kafanızı çevirmek değil, birazcık omzunuzu da geri atarak, üst gövdenizi çevirerek arkayı daha net, gideceğiniz yönü ve zemini görebilmeniz önemli. Bunda da makas pozisyonunda olacağınız için çoğunlukla hangi ayağınız arkadaysa arkada olan ayağınızın tarafından geriye bakmanız lazım. Buradan gördüğünüz gibi geriye dönemiyorum. Ama sağ ayağınızı arkanızda kullanıyorsanız bu sefer sağ tarafınızdan bakmanız gerekiyor. Yani hangi ayağınız arkadaysa o taraftan bakacaksınız. Burada da geri geri kayma zor olduğu için bazı kurallar ihlal edilebiliyor. Normalde mesela paralel dönüşte diyorduk ki hangi yöne dönecekseniz o yöndeki ayağınız önde olmalı. Sağa döneceksiniz sağ ayak, sola döneceksiniz sol ayak. Ama dikkat ederseniz geri geri kayan patenciler, YouTube'dan da mesela takip edebilirsiniz. Benim çok beğendiğim Stuttering Skater var mesela. Şehir içinde çok hızlı kayıyor. Geri geri de kayıyor çoğu zaman. Ve onlara dikkat ederseniz hangi ayakları arkada rahat hissediyorlarsa o şekilde dönüyorlar genellikle. Ve hani, çünkü slalom yapıyorsanız mesela geri geri bir bu tarafa dönmeniz lazım. Bir bu ayağınızı geri alıp bu tarafa dönmeniz lazım. Başınız dönebilir, dengeniz bozulabilir. Onun için paralel dönüş yaparken bile sabit bir ayaktan yapıyorlar bunu. Sola dönerken de sol ayak geride, sağa dönerken de sol ayak geride kullanıyorlar. Sizde daha iyi hissettiğiniz bir yön varsa makas yaparken o yönü tercih edebilirsiniz. Bu tabii başta sizi zorlayacak, çünkü döndüğünüz anda ağırlık aktarımı da yapıyor olduğunuz için o yöne doğru dönmeye başlayabilirsiniz. Bir süre çalıştıktan sonra buna da alışacaksınız. Ağırlığınızı dengelemeye çalışmanız lazım bunu yaparken. Geri geri kayma normalden daha fazla ekstra çalışma gerektirecek. Bir de mesela diğer tarafı deneyeyim. Diğer taraf daha mı iyi gelecek bana? Sanki sol ayağımda daha iyi hissediyorum. Onun için ben genellikle sol ayağımı geriye alıp sol taraftan bakmayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi ilk başta ağırlığımı ister istemez o tarafa vermiştim. Ama şu an biraz bunu dengeleyebiliyorum. Düşeceksiniz, hiç korkmayın. Dengeniz bozulacak. Bir anda kendinizi yerde bulabilirsiniz ama mümkün olduğunca öne doğru düşmeye gayret edin. Dönüş tekniklerinden bahsedeyim. Öne giderken yaptığımız dönüşlerden biri A-frame turn'dü. Ve ağırlığımızı dönmek istediğimiz yönün aksindeki ayağımıza verdiğimizde dönüş yapmamızı sağlıyordu bu. Geri giderken de aslında aynı şey geçerli. Geri geri gidiyorum. Ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum ve sağ ayağıma doğru ağırlığımı verdiğimde sola doğru dönmeye başlıyorum. Yine vücudunuzu da biraz çevirebilirsiniz bunu yaparken. Şöyle aynı A-frame gibi dönüyorum. Dengenizi kaybedeceksiniz. Yavaş yavaş bu A-frame turn'e alışacaksınız. Şöyle yaptıkça mümkün olduğunca yavaş düşmeye çalışın. Dönüş hareketleri özellikle denge gerektiriyor. Şöyle daha o ağırlığın nerede durması gerektiğini algılamaya başlayacaksınız bir yerden sonra. Gittikçe hızlanacaksınız ve dönüşlerinizi daha rahat yapmaya başlayacaksınız. Mutlaka iki yöne dönmeyi de deneyin. Lunge turn şöyle, yani ayağınızı biraz daha, kendinizi, vücudunuzu eğerek biraz daha lunge turn'e çevirebilirsiniz hareketi. A-frame turn'ü. Paralel dönüş de dediğim gibi genellikle tek taraflı yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda çalışmaya başlarız diye düşünüyorum. Biraz hızlı gitmeye alışmak lazım. İkinci dönüşümüz düz giderken stepping turn'dü ve belli bir açıyla
adımımızı attığımızda o yöne doğru dönüyorduk. Bunu da uygulayabilirsiniz geri geri kayarken. Şöyle. Çünkü bir yerde A-frame turn yaparken durup kalabilirsiniz. Onun için bakın mesela sağ ayağımla itiyorum ve sola doğru dönüyorum. Bu sefer sol ayağımla itiyorum ve sağa doğru dönüyorum. Mutlaka çift taraflı çalışın hareketlere. Sağa döndüyseniz sonra bir süre sola dönme çalışın. Bazen çünkü çok fark olabiliyor. Bir ayağınızı daha zor yapıyor olabilirsiniz. Onunla mutlaka daha çok çalışın. Şu an mesela ben sağ ve sola dönüş arasında çok büyük bir fark hissetmedim iki ayağım arasında. Bunların mesela başlangıç seviyesi işte ben daha farklı şeyler yapmak istiyorum, crossover'la dönmek istiyorum diyebilirsiniz ama bu aslında bu başlangıç seviyesi hareketler crossover yaparken de önünüzü açacak şeyler. Crossover'da aslında öne giderken de ayağımızı öne doğru atıyorduk. Geri kayarken de ayağımızı yine öne doğru atıyoruz. Bir de cross under diye bir şey var. Crossover ve cross under yaparak çünkü biri sizin bir yöne gitmenize sebep oluyor, diğeri diğer yöne gitmenize sebep oluyor ve böyle işte iki tane crossover yapıp bir tane cross under yaparak işte biraz o tarafa biraz bu tarafa gibi kayıyor genelde patenciler geri geri kayarken. Ve şu hareket aslında şu itiş sizin bir süre sonra crossover yapmanıza da yardımcı olacak. Çünkü bu ayağınızı gittikçe öne doğru atmaya başlayacaksınız. Gittikçe öne doğru atmaya başlayacaksınız. Onun için hani bu hareketler çok başlangıç seviyesi, ben bunları yapmak istemiyorum diye düşünmeyin. Mutlaka bu başlangıç seviyesi hareketlerden başlayın. Bir gün bakmışsınız ki ayağınızı cross atıp crossover yapmaya başlamışsınız. Crossover sadece dönmek için değil, kayarken hızlanmak için de kullanılıyor. Bunu da ilerleyen haftalarda tekrar deneriz. Nasıl duracağız? Biraz duruşlardan bahsedelim. Yine düz kayarken temel duruş tekniğimiz ayaklarımızı açıp zemine güç uygulamaktı. Pull stop diyorduk buna. Bunu aynı şekilde geri geri kayarken de biraz hızlandıysanız şöyle ayaklarınızı açıp, olabildiğince açıp zemine güç uygulamayı deneyebilirsiniz. Böyle ileri geri giderek siz de çalışabilirsiniz. İleri giderken yapmanız hareketin nasıl olması gerektiğini size hatırlatacaktır. Geri geri giderken de aynı şekilde onu uygulamaya çalışın. Yani kayıyoruz, ayaklarımızı açıyoruz ve topuklarımıza güç uyguluyoruz. Stepping plow yapmak pek kolay olmayabilir. Geri geri o adımları atmak dengenizi bozacaktır. Görmedim de geri geri stepping plow kullanan. T freni yapanlar var. Çok iyi patenciler geri geri kayarken de ayaklarını bu sefer şöyle şöyle yaparak T fren kullanıyorlar. İlerleyen zamanlarda deneyebilirsiniz ama daha ileri seviye oluyor. Çünkü geri geri yapmak pek kolay değil bu hareketleri de. Aslında şu da bir duruş tekniği. Öne giderken ayağınızı şu şekilde aslında daha böyle T şeklinde koyarak, geriye giderken şöyle koyarak, düşük hızlarda şöyle adım atarak kendinizi durdurabilirsiniz. Power stop görmedim. Geri geri kayarken power stop yapan genellikle bir süre geri geri kaydıktan sonra
öne dönüp zıplayarak ya da o transition'lara da çalışacağız burada. Bu arada transition deniyor onlara. Yani öne kayarken işte geriye dönme, mohawk diye bir hareket var mesela. Onu yaparak geriye dönme gibi şeyleri çalışacağız. Geri geri kayarken en çok kullanılan ve en etkili olanı power slide. Ve ben bunu fren tekniklerini çalışırken 180 derece zıplayamadığım için deneyememiştim. Ama şu an bunu biraz denemek istiyorum. Yapabilir miyim? Hiç emin değilim. Çömeliyorum ve dizinizi kırıp şu şekilde bacağınızı yere koyarak kaydırdığınız bir hareket. Biraz zor ama dediğim gibi çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Tekrar tekrar denemeniz ve yapmaya çalışmanız gerekiyor. Çömeliyorum. Şu an tabii hiç slide olmadığı için, hızım çok yavaş olduğu için, ama gittikçe hızlandıkça, işte biraz daha makas pozisyonunda kaymaya alıştıkça çok kez düşeceksiniz yere. Buna alışmanız lazım. Hızlanmaya başladığınızı göreceksiniz. Adımınızı daha güçlü atmaya başlayacaksınız. Dengeniz bozulmamaya başlayacak. Bunlar hep zamanla olacak şeyler. Çok sıkılgan biriyseniz böyle beceri gerektiren şeyler size göre olmayacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi yani tek bir hareket için bile çok uğraşmak gerekiyor. Geri kaymak için de belki bütün bir yaz orta seviyede kayabilmek için uğraşacağım. Sizin de böyle küçük küçük, yavaş, çok yavaş bir gelişim gösterseniz bile bunlarla uğraşmanız gerekecek. Bunu da unutmayın. Burada daha zorlayıcı olan şey şu an için, benim için, makas pozisyonuna geçmek. Çünkü insanın dengesi bozuluyor. Onun için buna daha çok çalışmam gerekiyor. Önce geriye çok bakmadan çalışıyorum ki sürekli yere düşmeyeyim. Geriye bakma daha sonra çalışma gerektirecek gibi görünüyor. Bu arada bacaklarınız çok ağrımaya başlayacak bir yerden sonra. Çünkü dediğim gibi farklı kaslar çalışmaya başlıyor. Çok uzun süre geri kayma çalışamıyorsunuz. Öne doğru kayma gibi olmuyor. Ayaklarınız, bacaklarınız bir yerden sonra çok ağrımaya başlıyor. Evet, önümüzdeki hafta zıplama teknikleri çalışmayı düşünüyorum. Biraz belki bu öne giderken geriye doğru zıplama gibi şeyler de deneyebilirim. Transition deniyor bunlara. Bunları da araştırabilirsiniz. Ben de aslında bu videoları YouTube'daki patencilerin eğitim videolarını izleyerek, onlardan öğrendiğim şeyleri derleyerek oluşturuyorum. Kendim deniyorum, kendim çalışıyorum aslında. Sizin de bunlardan faydalanmanızı istiyorum. Videoları faydalı buluyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.